Merhaba arkadaşlar. Bir Elif'in Natürel Dünyası videosunda yine beraberiz. Bugün profesyonel üreticiler için, daha doğrusu yeni üretmeye başlayacak olanlar için bir video çekiyorum. Amatör olanlar zaten kabağı 1-2 çekirdek ekerek bahçesine kışlık kabak ihtiyaçlarını sağlıyorlar. Benim amacım burada yeni üretmek isteyenler, acaba işte 10 dönüm bahçem var, 5 dönüm tarlam var, ben ne kadar ekersem, ne yaparsam nasıl kazanırım, nasıl bir verim elde edebilirim ve verimi nasıl arttırabilirim diyenlere yol göstermek amaçlı çekmiş olduğum bir videodur bu. Biz tabii kendimize yemelik diktik. Böyle 3-5 tane burada kışa hazırlık. Burada kabak tatlısı çok yenir. Burası zaten kabak bölgesi, biliyorsunuz. Adapazarı'nın kabağı meşhur. Ülkenin en çok kabağı burada yetişir. Biz de böyle bahçeye ektik. Ama ben tabii komşularımdan, çevremden, çocukluğumdan beri duyduklarımdan esinlenerek sizlerle bilgilerimi paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce kabağı hangi aralıklarla ekmemizi ve nasıl bakmamız gerektiğini bilmemiz için kabağın yapısını bilmemiz lazım. Toprağı güzelce işlemek lazım ekmeden önce. Sonra da 2 ton ya da 3 ton gibi yanmış çiftlik gübresi karıştırmak gerekiyor verim alabilmek için. Daha sonra hangi sıklıklarla ekmemiz gerektiğini aslında bize bitki söylüyor. Şimdi bitkinin ben genel yapısını size anlatayım. Anlattıklarım ve sıklık aralığı sizin de kafanıza yatacaktır. Şimdi bu bitki, toprağa ektik. 1 santim altına eksek dahi kabak çabuk tutunan ve çabuk çimlenen bir bitkidir. Hemen çimlenir ve bu şekilde büyümeye başlar. Kabak toprağın 30 santim altına kadar gömülür, kazık köktür. 5-6 tane de yanlardan kök çıkartır. Bu her bir kök kendini sağa sola, güneybatı, kuzeybatı gibi yönlere de 2 metre, 2,5 metre kadar uzatır. Uzanmış olan dallarda da uçlarına doğru çiçek açarak kabak meydana getirir. Dolayısıyla bakın, bu benim bir tane ekmiş olduğum kabak. Sonra burada bir tane daha var. 2,5 metre arayla dikmişim. Şimdi arkadaşlar 2x2, 3x2 gibi ekmiş olduğunuz kabaklar bir dönümde 170 ile 200 arası olur. Ne kadar verim elde edebilirim derseniz, ortalama bir kabaktan 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo gibi verim alırsınız. Dolayısıyla 10 kilo kabak elde ederseniz her bir fideden 200'e çarptığınızda 2 ton, 15 kilo elde ederseniz 200'e çarptığınızda 3 ton gibi bir kabak hasat etmiş olursunuz. Hasat zamanı. Şöyle söyleyeyim, geçen sene Adapazarı hal kabakları buradan 50 kuruşa satın aldı. Siz 2 ton kabak satmış olduğunuzda bir dönüm olarak 1000 lira gibi bir nakit alabilirsiniz. Ama tabii bunu 5 dönüm, 10 dönüm, 50 dönüm gibi rakamlarla yaptığınızda çarpanları artacaktır. Ama kabak sadece vasat yetiştirdiğiniz zaman 10 kilo. Gerçi çok iyi yetiştiremeyenler 3-4 kiloda da kalabiliyorlar. Öyle bir ihtimal de var. Hatta hiç kabağa vermeyenler de oluyor. Çok amatör olursanız. Şimdi bir şeye güzel bakabilmek için bu şekilde büyüdüğünde altını güzel bir çapalamak lazım. Toprağı un ufak etmek lazım. Burada bir haftadır yağmur yağmıyor. Bir 3-4 gün sonra bunların suya ihtiyacı var. Sulamak gerekiyor. Kabak bir salatalık kadar ya da beyaz kabak kadar çok su istemese de yine de suyu seven bir sebze. Yağmurun yağmadığı yaz dönemlerinde 12 gün, 15 gün aralıklarla sağlam su vermemiz gerekiyor kabağa. Hatta çok sıcak giderse akşamları sulamak gerekiyor. Haşlamamak lazım sebzeyi, biliyorsunuz. Akşamları haftada bir sulamak gerekiyor. Bu tür sebzeler suyu tam kararında aldığı vakit çok daha güzel büyüyebiliyorlar. Dediğim gibi ortalama bir dönümden 2 ton ile 3 ton arası kabak elde edersiniz. Ancak bunun başka sürpriz olanları da var. Geçen sene televizyonda anlatıyordu. Rize'de çok yağmur yağar. Topraklarda çok bereketlidir Rize'nin, biliyorsunuz. Rize'de bir vatandaş
Rize'de bir vatandaş kabak çekirdeği ekmiş. Bir çekirdek 7 tane birden kabak vermiş. Ve 60'ar kilo olmuş kabakların bir tanesi. Zor kaldırıyorlardı. Hatta bayan spiker de bayağı zayıfmış herhalde. O tartıya bindi. 44 kilo geldi. Kabak 60 kilo geldi. Seyrettiğim videoda. Böyle sürprizler de olabilir. Yine Adapazarlı bir kuyumcu esnafımız televizyonda çıktı. Amerika'da bir kabak çekirdeğine rastlamış. 500 kilo oluyormuş kabaklar. Almış buradan 3-5 tane Türkiye'ye getirmiş. Türkiye'de ekmiş onları. İş makinesi getirmişler. Televizyona bayağı çekiyorlar. 6-7 tane beyefendi itmeye çalışıyor iş makinesinin kepçesine doğru. Zarar vermeden, kabuğunu parçalamadan iş makinesiyle kamyona yüklüyorlardı. Böyle sürprizler de olabiliyor. Tabii ki asıl benim anlatmak istediğim şu. Kabak ekerken çekirdeği, tohumu çok önemli. Eğer çok böyle çirkin aşılanmış ya da verimsiz, çok fazla büyümeyen bir kabak cinsi ekerseniz veriminiz de çok fazla olmaz. Kabağın çekirdeğini alırken araştırmak ve ona göre almak lazım. İçinin etli olanı makbul biliyorsunuz. Verimli olanı makbul. Toprakta zaten vitamin bol. Aşağıya doğru kaç kilometre toprak zaten. Hani toprağın vitamini bitmez. O büyüdükçe zaten köklerini daha da fazla, biz normal şartlarda 30 santim diyoruz ama büyüdükçe köklerini daha da fazla aşağıya salacaktır. Daha fazla vitamin almak için. Dolayısıyla toprak hiçbir zaman bitmez. Vitamin de bitmez. Ne kadar fazla ürün alırsak ve elde edersek bizim için, vatanımız için, herkes için kârdır. Bizden artanı hayvanlar da yiyor biliyorsunuz. Herkese yarar. Dolayısıyla yaptığımız işi en güzel yapmak evladır. Kabak ekmek isteyen arkadaşlar bu şekilde düşünebilirler. Şimdiden bereketli olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hiçbir zaman da paranızı nakit almadan tarlanıza hiçbir kamyonu getirmeyin. Biliyorsunuz piyasa çok kötü. Çok ortada dolandırıcılar var. İlk önce siz işte ofiste paranızı alın. Şu kadar hesapladım deyin. Ondan sonra kamyonu getirsinler, tarlanızdan toplasınlar. Emekleriniz zayi olmasın. Bunu utanarak söylüyorum ama maalesef burası Türkiye. Artık kimseyi hani kınamak da istemiyorum ama tek Türkler olarak da ya da Türk vatandaşları olarak da değiliz. Karman çorman olduk. O yüzden biraz daha emeklerimizi korumak adına dikkat etmek lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler dilerim. Bereketli olsun.